Haberlerimizde söylüyoruz. Kar yüzünden çok sayıda köy yolunun ulaşıma kapandığını, karadan ulaşımın sağlanamadığı noktalardaki hastaların imdadına ise 112'ye bağlı hava ambulansları yetişiyor. Peki hava ambulanslar nasıl çalışıyor? Onu da Diyarbakır'dan Birgül Yazıcı konuklarıyla anlatacak. Kameralarımız bu kez Diyarbakır'da ve söz Birgül Yazıcı ve konuklarında. Mustafa Ustanıl, Diyarbakır'da salı günü akşam saatlerinde başlayan kar hayatı olumsuz etkiledi. Diyarbakır'ın birçok noktasında karayollarından ulaşım sağlanamadı ilçelere ve köylere. Bu durumda hasta ve yaralıların imdadına helikopter ambulanslar yetişti. Özellikle dün yarım metrelik karın üstüne inen Diyarbakır Hava Ambulansı ekibi diyaliz hastasını aldıktan sonra hastaneye yetiştirdi. O pilotlardan biri yanımızda. Bugün Önder Altaş'la birlikteyiz. Önder Bey, öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Birçok olumsuz koşullarda siz görev yapıyorsunuz ama olumsuz hava koşullarının yanı sıra helikopter ambulanslarını tehlikeye atan en büyük zorluk nedir? Biraz bunlardan bahseder misiniz? Meteorolojik şartlar tabii ki bizi çok etkiliyor. Bizim için de çok zorlu şartlarda uçmak zorunda kalıyoruz. Ayrıca gittiğimiz bölgeler emniyetsiz bölgeler olduğundan, uçuş açısından iniş için emniyetsiz bölgeler olduğundan o bölgelere gittiğimizde, indiğimizde vatandaşların yoğun bir şekilde helikoptere hücum etmeleri ve iniş yerinin bazen uygun olmaması bizi çok etkilemekte. Bunun zorluklarında tabii bir şekilde üstesinden geliyoruz. Peki ambulans helikopterinde kaç kişilik bir ekip görev alıyor? Bir ambulanstan farkı nedir? Biraz bundan bahsedebilir miyiz? Kara ambulansından farkı bizim ekibimizde iki pilot, bir doktor, bir de yardımcı medikal personel bulunmakta ve ayrıca yoğun bakımda bulunan bütün her türlü alet edevat muhakkak bizim helikopterimizde bulunmaktadır. En büyük farkımız bu. Ayrıca gideceğimiz yerlere kara ambulanstan daha çabuk bir şekilde gidip gelmekteyiz. Dolayısıyla bu da hastanın yaşama şansını daha çok arttırmaktadır. Burada tabii doktorlardan da oluşan bir ekibimiz var. Ambulans çok hızlı bir sürede gidiyor ama yakıt ikmali konusunda, havada kalma süresi konusunda bize neler anlatabilirsiniz? Şöyle, yakıt ikmalini genelde kendi üstümüzde yapıyoruz. 2 saat havada kalma, muhakkak havada kalabiliyoruz 2 saat. Dolayısıyla 2 saatlik bir süre zarfında hastalarımızı istediğimiz yerlere ulaştırabiliyoruz. Bölgemizde Diyarbakır haricinde ayrıca bölgemizdeki diğer 6 ile de hizmet sunmaktayız. O illerinde bütün hastalarını talep edildiği takdirde istedikleri yerlere ulaştırmaktayız. Olumsuz hava koşullarından bahsediyoruz ama aslında sadece olumsuz hava koşullarında değil, sizi birçok noktada görüyoruz. Ambulans helikopterleri hangi alanlarda görev yaparlar? Nerede ambulans helikopterlerine ihtiyaç duyuluyor? Şimdi kış şartlarında özellikle yolları kapalı köylere, mezralara muhakkak talep edilmekte ve biz de meteorolojik şartlar uygunsa muhakkak hastalarımıza bir şekilde ulaşmaktayız. Bu hastalarımız çoğunlukla yeni doğan hastalar oluyor. Yeni doğan hastaların dışında yeni doğum yapacak hastalarımıza ulaşıyoruz. Ayrıca MI hastalarımız, yani kalp krizi geçiren hastalarımıza muhakkak en kısa sürede ulaşmaya çalışmaktayız. Çok teşekkür ederim verdiğiniz değerli bilgiler için. Bugün Diyarbakır'daydık. Hava ambulansları bütün olumsuz koşullara rağmen doğal afetlerde, kazalarda en ön saflarda görev yapıyorlar. Olumsuz hava koşullarında tabii hava ambulanslarından daha önceki süreçte paletli ambulanslar, UMKE ekipleri ve diğer sağlık görevlileri yardıma yetişiyor diyelim ve sözü yeniden merkeze bırakalım.